Uzun süredir dünyanın gözleri Ukrayna topraklarında. Ancak bu kez odak noktası savaş değil, büyük miktardaki yeraltı zenginlikleri. Ukrayna, yalnızca verimli toprakları ve buğday üretimiyle değil, aynı zamanda sahip olduğu devasa yeraltı zenginlikleriyle de dikkat çekiyor. Lityumdan titanyuma, uranyumdan nadir toprak elementlerine kadar birçok stratejik maden, bu coğrafyanın derinliklerinde saklı. Avrupa kıtasında maden çeşitliliği bakımından en zengin ülkelerden biri olan Ukrayna, bugün yalnızca tarım değil, teknoloji ve enerji geleceği açısından da kilit bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Peki bu kadar değerli madenler neden bu bölgede yoğunlaşıyor? Cevap, milyonlarca yıl öncesine, dünyanın jeolojik evrim sürecine dayanıyor. Ukrayna'nın yeraltı zenginliğinin jeolojik temeli, Ukrayna Kalkanı olarak adlandırılan eski ve sert bir kristalin kayaç kütlesine dayanır. Yaklaşık 2,5 ila 3 milyar yıl önce oluşan bu yapı, dünyanın en eski litosferik parçalarından biri olarak kabul edilir. Ukrayna Kalkanı, ülkenin özellikle orta ve doğu kesimlerinin altında uzanır ve granit, gneiss gibi yüksek derecede metamorfize olmuş kristal kayaçlardan oluşur. Bu kayaçlar, jeolojik zaman boyunca maruz kaldıkları yüksek sıcaklık, basınç ve hidrotermal akışlar sayesinde içerdikleri minerallerin zenginleşmesine ve yeniden kristalleşerek konsantre maden damarlarının oluşmasına yol açmıştır. Zaman içinde bölgedeki tektonik hareketler, magmatik faaliyetler ve metamorfizma süreçleri sayesinde bu kayaçlar, lityum, titanyum, demir, altın, nikel, kobalt ve nadir toprak elementleri gibi kritik minerallerle zenginleşmiştir. Ukrayna'nın jeolojik geçmişi, bugünkü stratejik maden rezervlerinin temelini oluşturur. Dünya kritik maden rezervlerinin yaklaşık %5'ine sahip olan ülke, milyarlarca dolar değerinde yeraltı zenginliklerine ev sahipliği yapan bir madencilik merkezidir. Ülkedeki lityum yatakları ağırlıklı olarak Donetsk, Kirovohrad ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Bu sahalarda bulunan Petrovske, Şevçenkivske ve Dobra gibi lityum yatakları, hem rezerv miktarı hem de cevher kalitesi açısından Avrupa'nın en büyük potansiyellerinden birini temsil eder. Yaklaşık 40 milyar dolarlık lityum yatağı bulunduğu tahmin edilmektedir. Yapılan jeolojik araştırmalara göre, bu yataklardaki lityum oksit oranları %1,1 ila %1,5 arasında değişmekte olup, bu değerler küresel ortalamalarla kıyaslandığında oldukça rekabetçidir. Ukrayna Jeoloji Servisi'nin ve bazı bağımsız araştırma kuruluşlarının yaptığı çalışmalara göre, ülkede tahmini olarak 500 bin ton ile 1 milyon ton arasında lityum oksit içeren potansiyel rezerv bulunduğu düşünülmektedir. Ayrıca, lityumun düşük atom ağırlığı, yüksek elektrokimyasal potansiyeli ve yüksek enerji yoğunluğu, onu modern batarya teknolojilerinde vazgeçilmez kılmaktadır. Lityum, elektrikli araç bataryaları, mobil cihazlar ve yenilenebilir enerji sistemlerinin depolama çözümleri için vazgeçilmez bir elementtir. Bu nedenle Ukrayna'nın lityum kaynakları sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik ve teknolojik bağımsızlık açısından da stratejik bir öneme sahiptir. Avrupa Birliği'nin Çin ve Latin Amerika gibi mevcut tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak amacıyla Ukrayna'daki bu lityum rezervlerine büyük ilgi göstermesi, bu madenin önümüzdeki yıllarda hem Ukrayna'nın kalkınmasında hem de küresel güç dengelerinde kritik bir rol oynayacağını göstermektedir. Ukrayna, sahip olduğu yüksek kaliteli titanyum yataklarıyla da sadece Avrupa'nın değil, dünyanın da ilgisini çeken önemli bir maden merkezi konumundadır. Avrupa kıtasında en büyük titanyum cevheri üreticilerinden biri olup, Rusya dışında bu kadar yüksek kalitede titanyum kaynağına sahip nadir ülkelerden biridir. Bu durum, özellikle Batı ülkeleri için Ukrayna'yı alternatif ve güvenilir bir tedarik merkezi haline getirerek, jeopolitik açıdan önemli bir avantaj sunmaktadır. Mevcut durumda, dünya titanyum rezervlerinin yaklaşık %7'sine sahiptir. Ülkedeki başlıca titanyum cevheri türleri olan ilmenit ve rutil, özellikle zirkon-titanyum provensleri içinde bulunur ve Ukrayna'da Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Donetsk ve Kirovohrad bölgelerinde yaygın olarak çıkarılır. Ukrayna'da titanyum cevheri üretimi yapan başlıca şirketler arasında United Mining and Chemical Company ve Mizrichenski Mining bulunmaktadır. Zaporizhia Titanyum ve Magnezyum Tesisi, Avrupa'daki tek titanyum sünger üreticisidir ve Ukrayna'nın titanyum işleme kapasitesinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ukrayna'nın toplam titanyum cevheri rezervinin birkaç yüz milyon ton düzeyinde olduğu tahmin edilmekte olup, cevherlerdeki rutil oranı,
genellikle %45 ila %60 arasında değişmektedir. Bu yüksek tenörlü cevherler, özellikle havacılık, uzay teknolojileri, savunma sanayi ve biyo-uyumlu tıbbi implantlar gibi ileri teknoloji alanlarında kullanılan titanyum metali üretimi için idealdir. Ayrıca, titanyumun düşük yoğunluk ve yüksek erime noktası gibi özellikleri, onu ekstrem koşullarda kullanılmak üzere vazgeçilmez bir mühendislik malzemesi haline getirir. Ukrayna, enerji depolama ve ileri sanayi teknolojileri açısından kritik öneme sahip olan nikel ve kobalt bakımından da dikkate değer yeraltı kaynaklarına sahiptir. Bu iki element genellikle birlikte bulunur ve özellikle Dnipropetrovsk, Kirovohrad ve Mykolaiv bölgelerinde yer alan lateritik ve magmatik kayaçlara bağlı yataklarda yoğunlaşır. Ukrayna'daki başlıca cevher tipleri arasında laterit tipi nikel-kobalt yatakları ile ultramafik kayaçlara bağlı sülfürlü yataklar yer alır. Ülkenin toplam nikel rezervi yaklaşık 215 bin ton olarak tahmin edilmektedir. Bu miktar, dünya genelindeki nikel rezervlerinin yaklaşık %0,4'üne denk gelmektedir. Nikel yataklarının yan ürünü olarak elde edilen kobalt rezervi ise yaklaşık 8.800 ila 9.000 ton civarındadır. Bu da dünya kobalt rezervlerinin yaklaşık %0,5'ini oluşturmaktadır. Toplamda, ülkede nikel ve kobalt içeren 12 silikat nikel yatağı bulunmaktadır. Nikel, özellikle paslanmaz çelik üretimi, aeromotor alaşımları ve yüksek sıcaklığa dayanıklı süper alaşımlar için kritik bir elementken, kobalt ise lityum-iyon batarya katotlarında, manyetik malzemelerde ve tıbbi radyoterapi cihazlarında kullanılmaktadır. Her iki metalde, yüksek enerji yoğunluğu, korozyon direnci ve ısıl kararlılık gibi teknik özellikleri nedeniyle hem sivil hem askeri sanayide stratejik rol oynar. Bu nedenle, Ukrayna'nın nikel ve kobalt rezervleri sadece maden ekonomisi açısından değil, aynı zamanda Avrupa'nın tedarik zinciri güvenliği ve yeşil teknoloji dönüşümü açısından da hayati öneme sahiptir. Ukrayna, aynı zamanda altın ve demir cevheri açısından zengin yeraltı kaynaklarına sahip olup, bu madenlerin büyük kısmı ülkenin doğu ve merkez bölgelerinde yer almaktadır. Altın yatakları, özellikle Donetsk, Kirovohrad ve Dnipropetrovsk bölgelerinde yer alan kuvars damarları ve metamorfik kayaçlar içinde yoğunlaşır. Ukrayna'nın altın rezervleri hakkında yaklaşık 3.000 ton maden rezervi bulunduğu tahmin edilmektedir. Batı Karpatlar'da 400 ton, doğudaki Donbas bölgesinde ise 500 ton altın içeren yataklar tespit edilmiştir. Ülkenin en büyük altın madenlerinden biri olan Berehov madeni, yaklaşık 448 ton altın rezervine sahiptir. Ukrayna'da şu anda aktif olarak işletilen tek altın polimetalik yatak, Transkarpatya bölgesindeki Muzyevo madenidir. Bu madende yaklaşık 55 ton altın ve 1 milyon ton çinko ve kurşun rezervi bulunmaktadır. Altın, tarih boyunca savaşlar, ambargolar ve ekonomik yaptırımlar gibi durumlarda takas ve ödeme aracı olarak kullanılabilmiştir. Bu değerli maden, kriz zamanlarında değerini koruyan bir varlıktır ve bu nedenle merkez bankaları, ekonomik veya politik belirsizlik durumlarında halkın ve yatırımcıların güvenini sağlamak için altın rezervi tutar. Oksitlenmeye uğramaması ve elektrik iletkenliğinin mükemmel olması gibi özellikleri, onu elektronik ve yüksek teknoloji endüstrileri için vazgeçilmez kılar. Diğer taraftan, Ukrayna'nın demir cevheri yatakları özellikle Kryvyi Rih bölgesinde yoğunlaşmış olup, dünyanın en büyük ve kaliteli demir cevheri yataklarından biri olarak kabul edilmektedir. Ülkenin toplam demir cevheri rezervi yaklaşık 28 milyar ton olarak tahmin edilmektedir. Bu miktar, dünya genelindeki demir cevheri rezervlerinin yaklaşık %8'ine denk gelmektedir. Ülkenin en büyük demir cevheri havzası olan Kryvyi Rih, toplam rezervin yaklaşık 20 milyar tonunu barındırmakta ve üretimin %70'inden fazlasını sağlamaktadır. Kremenkuk ise 4,5 milyar ton ve Belozerski bölgesi 2,5 milyar ton ile önemli demir cevheri yataklarına ev sahipliği yapmaktadır. Ferrexpo şirketine ait olan bu maden, yaklaşık 1 milyar ton demir cevheri rezervine sahiptir ve üretiminin 50 yıl daha devam etmesi beklenmektedir. Gorishne Plavninskoye Lavrikovskoye madeni ise yaklaşık 3,7 milyar ton rezerviyle ülkenin en büyük madenlerinden biridir. Demir, yüksek mukavemeti, manyetik özellikleri, kolay şekil alabilmesi ve düşük maliyeti sayesinde inşaat, otomotiv, makine sanayi gibi birçok sektörde temel yapı taşıdır. Saf halde oldukça yumuşak olan demir,
karbon gibi elementlerle alaşım yaparak çelik gibi çok daha güçlü malzemelere dönüştürülebilir. Ayrıca demirin manyetik özellikleri, özellikle elektromıknatıslar, jeneratörler ve motorlar gibi elektromekanik sistemlerin temelinde yer almasını sağlar. Nadir toprak elementleri ise Ukrayna'nın sahip olduğu stratejik madenler arasında yer alır ve dünya rezervlerinin yaklaşık %5'ine ev sahipliği yapmaktadır. Ukrayna'nın nadir toprak elementi potansiyeli, büyük ölçüde 1960 ile 1980'ler arasında Sovyetler Birliği döneminde yapılan jeolojik değerlendirmelere dayanmaktadır. Bu veriler, modern teknolojilerle güncellenmemiştir ve ekonomik olarak işletilebilirlikleri belirsizdir. Zaporijya bölgesindeki bu saha, fosfat ve nadir toprak elementleri içeren cevherler barındırmaktadır. Ancak bu sahada madencilik faaliyetlerinin başlatılması için yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım gerekmektedir. Özellikle Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Kirovohrad bölgelerinde bulunan alkali ve karbonatit kayaç oluşumları, başta neodymium, praseodim, lantan, seryum ve disprosyum gibi yüksek teknolojide kritik rol oynayan elementleri içeren rezervlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu elementler, genellikle basnasit, monazit ve loparit gibi mineraller içinde bulunur ve kimyasal olarak çok az konsantrasyonlarda yer alsalar da, işlenebilir yataklar açısından oldukça değerlidir. Rüzgar türbinleri, elektrikli araç motorları, fiber optik kablolar, lazer sistemleri, savunma sanayi ve nadir mıknatıslar gibi ileri teknoloji ürünlerinin vazgeçilmez bileşenleridir. Özellikle neodymium demirbor mıknatıslar, enerji verimliliği yüksek motor ve jeneratör üretiminde kritik öneme sahiptir. Ukrayna'nın sahip olduğu nadir toprak elementleri rezervlerinin toplam değeri konusunda farklı tahminler bulunmaktadır. Bazı kaynaklar, bu rezervlerin toplam değerinin 500 milyar dolar ile 15 trilyon dolar arasında olduğunu belirtmektedir. Rezervlerin önemli bir kısmı halen işgal altındaki bölgelerde bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ile Ukrayna arasında aylardır süren müzakerelerin ardından 30 Nisan 2025 tarihinde imzalanan Nadir Toprak Elementleri Anlaşması, iki ülke arasında önemli bir ekonomik ve stratejik işbirliğini başlatmıştır. Bu anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'nın değerli doğal kaynaklarına erişimini güvence altına alırken, Ukrayna'ya da savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde finansal destek sağlamayı amaçlamaktadır. Ukrayna, bu anlaşmayı, savaş sonrası yeniden yapılanma sürecine finansal destek sağlamak ve nadir toprak elementleri gibi stratejik kaynaklardan gelir elde etmek için imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri ise, Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim sağlayarak, savunma sanayi ve teknoloji sektörlerinde güvenli tedarik zincirleri oluşturmayı ve Rusya'nın bölgedeki etkisini sınırlamayı amaçladı. Yepyeni belgeseller ve daha fazla bilimsel içerik için abone olmayı unutmayınız.